Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Ben de size yine bugün çok güzel geldim. Birlikte bu bebek elbisesini öreceğiz. Bu elbisemiz 0-1 yaş bebekler için. Yani 5-6 aylıkken giydirmeye başlarsanız 1 yaşına hatta 1,5 yaşına kadar olur da ben minimumda tutuyorum. 0-1 yaş çalışıyorum çünkü. Elbisemiz bakın böyle çok tatlı, kibar ve çok zarif bir elbise. Şöyle göstereyim. Arka tarafından da bakın şöyle renkli düğmeler diktim buralarına. Arkası düğmeli, rahat giydirip çıkartabilmeniz için gayet güzel, bol volümlü bir eteği olan bir elbise. Yakadan başlayıp etek uçlarında bitireceğiz. Bakın şöyle her şekilde çok kibar ve zarif bir elbise. Ben bunu bakın size şöyle ip göstereceğim şimdi. Kartopu Baby One ip kalınlığında bir iple ördüm. Bu ördüğüm ip benim 300 metre. Bakın şöyle inceliği, ikisinin de aynı. Bakın şöyle ikisi de aynı incelikte olan bir ip. Eğer ki bu elbiseden örecekseniz 2 tane Kartopu Baby One ana renk almanız gerekiyor. Beyaz ipiniz yarım da olsa olur. Yani çünkü bu aralarında ve bu aralarında kullanmış olduk. 3 milimlik bir tığ kullandım. Şu şekilde bir tane makas kullandım ve 4 tane de ayraca ihtiyacımız var. Kol yerlerini ve gövdesini ayırırken kullanacağımız şöyle ve şöyle. İstediğiniz iple örebilirsiniz. Yalnız 300 metrelik bir ip alırsanız yetiyor. 250 metrelik bir ip alırsanız yetmiyor. Bunu da belirteyim. O zaman ne yapalım? Kanalıma abone değilseniz önce kanalıma abone olarak değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi esirgemeyerek siz de benimle birlikte bu güzel örgüleri örmeye başlayabilirsiniz. O zaman biz de ne yapalım? Elbisemizi yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar, ipimizle tığımızı buluşturalım. 72 tane zincir çekelim. Sıkı çekmeyin, çok gevşek de çekmeyin. Böyle rahat zincirler çekin. Şöyle bakın. 72 tane bu şekilde zincirimi çekip geleceğim. 72 zincirimiz hazır. Geriye doğru 4 zincir sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batırdım. Bakın. Trabzanımızı bir kere sarıp 3 kere de çekerek yapacağız. Önce tek, sonra 2 ve 2. İpimi aldım. Bakın. Sıradakine batırdım. İpimi aldım. Önce tek, 2 ve 2. 3 kere de çekerek bir trabzan yaptım. Tekrar batırdım. Bakın. Önce tek, 2 ve 2. Üçlü trabzan yapacağız ama tek sararak. Böyle tüm zinciri sonuna kadar bu şekilde trabzanlar yaparak götüreceğiz. Şöyle bakın. Zincirimi sonuna kadar kullandım. Şöyle. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Yine üçlü trabzan yapacağız. Bakın şimdi. Bu zincir buranın. Bu bunun trabzanı. Birincinin boşluğundan batıp bakın ikinci trabzanı tığımın üzerine aldım. Tepe noktasına batmadım. İpimi çıkarttım. Ve yine 3 kere de çekeceğim. 1, 2, 3. İpimi aldım. Bakın. Sıradaki trabzanı boşluğundan tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3. Tepelere batmayacağız. Yani bu üstlere batılmayacak. Sıradaki trabzanı boşluğundan tığımın üzerine aldım. 1, 2 ve 3. Sıradaki trabzan
2 ve 3. Bakın şöyle önde bir çizgi oluşturacağız. Sıradaki trabzanı boşluğundan aldım. Ve yine tüm sıramızı bu şekilde ilerleteceğiz. Sona kadar geldiğimizde bakın burada bir zincirimiz vardı. Tepe noktasına batırdım ve 2 kere de çekerek buraya bir trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve bu ipimi burada bırakıp beyaz ipimle devam edeceğim. Evet, bakın burada hemen bu zincirin üzerindekine bağladım. Şöyle bakın. Buradan ipimi taktım ve buraya 3 zincir çektim. 4 çekelim, hatta bağladığımız biraz kısa gibi geldi. Bakın bu robamızı yapana kadar hep 3 kere de çekeceğiz. Yani beyaz ipimizi örerken de trabzanımızı 3 kere de çekeceğiz. Birinciyi atladım, ikinciye batırdım. 1 2 3 de çektim. 1 2 zincir aldım, ipimi aynı yere batırıp 1 2 3 şöyle bir yuva yaptım. Sarıdan bir atladım, ikinciye 1 2 3 kere de çekerek bir trabzan. 1 2 zincir ve aynı yere bakın. 1 2 3 hep 3'te çekeceğiz. Şöyle. Bir atladım, ikinciye trabzanımı yaptım. 1 2 zincir aynı yere bir kere daha. Tekrar bir atladım, ikinciye. Tüm sıram boyunca bu işlemi yapacağım. Şöyle. Sona geldiğimizde bakın 1 2 kaldı. Bıraktığım zincirin üzerine 1 2 3 de çekerek bir trabzan yaptım ve bakın bunu 2 zincir çekip ipimi kestim. Beyaz ipimizi şimdi bıraktık. Bakın şöyle. Tekrar sarı ipimize dönelim. Burada 3 zincirimizle bekliyordu burası. Ve bakın hemen şurada zincirin tepe noktasına şöyle geçirdim. 1 2 3 zincir çektim. Tığımın üzerine ipimi aldım. Bu 2 zincirli yuvaların içine 3'er tane trabzan yapacağız. 3 kere de çekerek. Bakın sadece yuvaların içine 1 2 3. Şimdi aynı yuvanın içine 3 tane. Bakın böyle. Sıradaki yuvaya geldim, 3 tane. Burada kendiliğinden artmış oldu. Beyaz sırayı yaparken aslında artışlarımızı da ayarlamış olduk. Zincirlerin içine 3'er tane trabzan. 2 3 ve bu sıramızda böyle aslında ilk sıraya geri döndük. Bu şekilde tamamlayalım. Ve bu sıramızda tamam. En son yine bakın zincir tepesine 3 şöyle. 1 2 3 zincirimi çektim ve çevirdim. Şimdi yine trabzanları boşluğundan batarak alacağız. Buradaki yaptığımız işlemin aynısı. Her trabzanı boşluğundan alarak sıramızı tamamlayacağız. Böyle. Bakın yine öne bir çizgi olarak düşürdük.
Sıramın sonuna geldiğimde yine 3 zincirimi çekip bıraktım ve beyaz ipimi alacağım. Bakın hemen buna bağladım. Buradan ipimi bağlayıp şöyle aldım buraya. Bakın 1 2 3 4 bağladığımla birlikte 4 bir atladım, ikinciye bir trabzan, 1 2 zincir, aynı yere bir trabzan ve bir beyazda yaptığımız sıranın aynısını buraya tekrarlayacağız. Beyaz bizim artış yaptığımız sıramız oluyor. Çünkü bakın bir atlayıp ikinciye yapıyoruz. Üstte bu boşluklara üçer tane yaptığımızda otomatikman artışımızı yapmış oluyoruz. Evet. Şimdi bunun üzerine yine her yuvaya 3 trabzan ve arka sıradan boşluklarından alarak tekrar bu sıranın aynısını yaparak geleceğiz. Böyle. Gördünüz mü? Bakın artıyor. Şimdi bunun üzerine her zincirin içine 3 trabzan, arkadan gelirken boşluğundan alarak geleceğiz ve bir sıra daha artışımızı tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, robamız hazır. Şimdi kolları bırakacağız ve gövdemizle devam edeceğiz. Etek uçlarını yapmaya başlayacağız. Şöyle pratik bir şekilde size hemen yaptıracağım. Şuradan bakın, sayın 18.'ye bir işaret takın. Şöyle. Buradan 18 tane sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bir ileri takmışım. Şöyle 18.'ye işaretimi taktım. Buradan 38 tane sayalım. İşaretimizden sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. 38 taneyi saydım. 39.'ya işaretimi attım. Burayı arada golda bırakacağız. Burada da aynı işlemi yapalım. Bakın çevirelim hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ve 18.'ye işaretimi taktım. Buradan 38 tane sayıp 39.'ya işaretimizi takalım. Bu arada 38 taneyi bırakacağız. Sayalım isterseniz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39. da işaretim var. Bakın şurada yazıyor. Burası 39. Burası işarete kadar 18 ve orta bölümde otomatikman kendiliğinden çıkmış oluyor. Ve şimdi başlayalım ayırma işlemini yapmaya. Bir zincir çektim ve şimdi 18 tane sık iğne yapacağım. İşaretimi attığım yere kadar. Bakın. Çok sıkı örmeyin. Sıkı örerseniz ölçüler değişir ve çok minik bir şey olur. Bakın işaretime kadar, işaretimin üzerindekine kadar ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Kolu bu aradaki saydığım 38'i bıraktım ve işaretimi attığıma geldim, bağladım ve kol yerini bakın şöyle oluşturdum. Şimdi öbür işaretimin olduğu yere kadar birebir öreceğim. Evet, önü de ördüm. Bakın böyle geldim ve işaretin üzerindeyim. 1, 2, 3, 4. Çok sıkı zincir çekmedim. Katladım
Ve öbür işaretime kadar geldim. Buradan sık iğnemi aldım. Ve şimdi sona kadar gideceğim. İkinci kolumuzu da ayırmış olduk. Ve burada bağlantı noktasını yapıp tekrar ilerleyeceğiz. Ve şöyle bakın. Sona kadar geldim. İki tane zincir çektim. Ve burayı aldım. Bakın. Hemen şu şekilde bağladım. Bir zincir çektim. Ve sık iğneler yaparak devam edeceğim. Toplamda 4 sıra sık iğne yapacağım. Şimdi bu koltuk altında çıkarttığımız 4 zincire 4 sık iğne yapacağım. Bakın şuraya kadar geleceğim şimdi. Şöyle. Şimdi burada 4 zincir yapmıştım. 4 sık iğne çıkartacağım. 1 2 3 ve 4 tane sık iğnemi yaptım. Tekrar başladım buradan devam etmeye. Koltuk altını biraz daha ferah yapmış olduk bu şekilde. Öbür 4 zincirimizi de aynı şekilde yapıp sıramızı tamamlayacağız. Birleştirmeye geldiğimizde 2 zincirimiz de burada var. Ve yine bu 2 zincirden 2 tane sık iğnemi aldım. Hemen önündekine birleştirdim ve bir üst sıraya çıktım. Şimdi 3. sıra sık iğnemizi yapıyoruz. Burada yine sık iğne ile devam edeceğiz. Bundan sonra bir sıra daha, yani toplamda 4 sıra sık iğne yapmış olacağız. Bu sık iğne sırasını çoğaltabilirsiniz. Daha geniş bir bantla insin derseniz aşağıya, burada çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. Ve bakın sadece birebir batarak ilerleyeceğim. Evet arkadaşlarım, 4 sıra sık iğnemi ördüm. Bakın böyle şahane gidiyoruz. Güzel gidiyor. Bakın şu şekilde. Şimdi eteklerini yapmaya başlayacağız. Mümkün olduğunca videoyu atlatmayın. Atlatırsanız detayları kaçırırsınız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir atlayıp ikinciye sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atlayıp ikinciye sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atlayıp ikinciye bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atladım ikinciye sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Bir atladım ikinciye bir sık iğne. Biraz daha az volümlü olsun derseniz aralarda bir değil 2, üçüncüye de batabilirsiniz. Yani ben daha az volümlü istiyorum derseniz orta bollukta iner aşağıya o şekilde. Ama güzel bir bölüm olsun derseniz bu ölçülerde kurarak ilerleyelim. Çünkü burada ayarlayacağız. Başka ayarlama yapmayacağız. 5. 5. Böyle sırayı tamamlayalım. Zincirlerimiz hep 5 olacak. Evet, tamamını bakın yaptım. Şöyle. Şimdi şurada bir tanem kaldı benim. Bunu da bu şekilde tamamladım. Ve şimdi bakın arkadaşlarım. Bir üst sıraya çıkarken
zincirin içinden kayarak çıkacağız. 1 2 ve 3. Üçüncüyü yaparken bir sık iğne yaptım. Şöyle bakın, yukarı çıktım. Tığımın üzerine ip aldım. Şimdi buradaki ara boşluğa bakın, şuraya 2 tane trabzan. 1 2. Bir zincir, aynı yere 2 trabzan daha. 1 2. Şöyle. Ve önündeki boşluğa bakın. Buradaki boşluğa 1 2 3. zincirine bir sık iğne ile bağladım. Şöyle. 5 zincir, 1 2 3 4 5. Sıradaki zincirin 1 2 üçüncüsüne 5 zincir çekiyoruz ya. Üçüncüye bir sık iğne ile bağladım. Şöyle. Tığıma ipimi aldım. Şimdi bu ara boşluğa bir, tekrar aynı yere bir trabzan daha, bir zincir ve aynı yere şimdi 2 tane trabzan. 1 ve 2. Ve buradan 3. zincire sık iğne ile bağladım. 5 zincir, 1 2 3 4 5. Sıradaki yuvanın 1 2 3. zincirine sık iğne ile bağladım. Tığıma ipimi aldım. Şimdi ara boşluğa 2 trabzan, 1 2. Bir zincir, aynı yere 2 trabzan daha, 1 ve 2. Hemen önündeki beşli zincirin üçüncüsüne sık iğne ile bağladım. 5 zincir, 1 2 3 4 5. Hep sıradaki ile gidiyoruz bakın. Sıradaki zincirin üçüncüsüne bağladım. Bakın şöyle bir görüntümüz oluştu. Gördünüz mü? Ve bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Şimdi buraya 1 2. Bir zincir, aynı yere 2. Ve hemen önündeki zincirin üçüncüsüne sık iğne ile bağladım. 1 2 3 4 5. Sıradaki beşlinin üçüncüsüne bağladım. Evet, bakın şöyle de göstereyim. Bu. Sona geldiğinizde eğer ki böyle bir tane fazla kalıyorsa bakın şöyle ayarlama yapacağım. Şundan ve şundan alarak burayı eşitleyeceğim. 1 2 3 4 5. Bakın geldim. Şunun zincirine şu şekilde birleştirdim ve bakın eşitledim. Orada bir dengeleme yaptım. Bir üst sıraya çıkarken kaydıracağız arkadaşlar. Bakın. Buradan trabzanlardan aldım ve zincirin içine kadar geldim. Şöyle bir üst sıraya çıkmış oldum. Bu sıramız tamamen zincirlerden oluşacak. 1 2 3 4 5. Her zaman 3. zincirin ortasına bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Bakın bu aradaki yaptığımız bir zincirin içine bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Zincirimin üçüncüsüne bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Bir zincirli boşluğun içine bir sık iğne. Bakın. 1 2 3 4 5. Hemen tam ortadakine bir sık iğne. 1 2 3 4 5. Bir zincir olan yere bir sık iğne.
2, 3, 4, 5. Ve böyle bakın sırayı tamamlayacağız. Sıramızın sonunda bakın birleştirme yerimiz 3, 4, 5. Buraya yukarıya çıkmıştık. Bakın şuraya. Buraya birleştirdim. Bakın eşit oldu. Ve şimdi yukarıya çıkmak için bu zinciri kullanacağız. Her yukarıya çıkışta bu şekilde kayarak çıkartacağız. Şu da bakın. Üçüncü. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen önündeki zincirin üçüncüsüne bağladım. Ve bakın örneklerimiz birbirinin üstüne denk geliyor zaten. Şimdi buraya 2 trabzan. Bir zincir, 2 trabzan. Böyle. Sıradaki zincirin üçüncüsüne bağladım. Ve buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sıradakine bağladım. Bir alt sıradaki işlemin aynısını şimdi burada yapıp hep bunu yapacağız. Böyle. Şu şekilde. Sıradakine bağladım. Evet arkadaşlarım. Bakın. Sıranın sonuna geldiğinizde bakın eşit olmasına dikkat edin. Şimdi her seferinde bir sıra bu tarafa, yani bir yarım bu tarafa, bir yarım bu tarafa doğru örgümüz kayıyor. Bakın buna da dikkat edelim. Şimdi burada getirdim, bağladım. Bakın en son geldiğim şeklim buydu. Bakın şuradan yukarıya çıkmıştım ve yine buraya batırdım. İpimi içinden geçirdim. Ve buradaki 3 zincirin tam ortasına kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5. Gördünüz mü? Bir bu yarım yarım bu tarafa geliyor. 2, 3, 4, 5. Ve bu düzende devam edeceğiz. Tek dikkat etmeniz gereken yer orası. Zincir sayılarımız 5. Gerisi kendiliğinden gidiyor zaten. Şöyle bakın. Bir sıra zaten hep zincirli. Şimdi buraya geldiğimde buraya bağlayıp 1, 2, 3.'ye tekrar çıkacağım. Ve buradan başlayacağım. Tekrar 1, 2, 3 buradan başlayacağım. Yani bakın buradaydık. Bura ve şu an buradayız. Evet arkadaşlarım, bakın boyumuz böyle oldu. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm. Ve ipimden bu kadar kaldı. Benim bu ipim 300 metrelik bir ipti. Başta da söylemiştim. Eğer ki 250 metrelik bir iple yapacaksanız 2 tane almanız gerekiyor. Çünkü ana renk ipimiz yetmiyor. 300 metrelik ip bu boyda ördü. Şimdi bakın bitirirken zincirli kısmından bitirdim. Şöyle göstereyim. Bakın. Zincirlerini yaptım. Zincir sırasını. Ve şimdi etek tığlamasına geçeceğiz. Arkadan yine bitirdiğim yerden bakın ipimi aldım. Şöyle. Şimdi buraya bağladım. Şu şekilde içinden aldım. Ve onu saklayacağım. Bakın şimdi sık iğne olan boşluğa, bakın şu boşluklara 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle göstereyim. Bakın. Ve yine 3. zincire sık iğne ile bağladım. Hemen yine bakın sık iğne olan boşluğun içine 1, 2, 3, 4 ve 5. Sık iğne olan boşluğun içine 5 trabzan, 5 zincirin üçüncüsüne bağladım.
Bakın şu. Ve tekrar yine 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimin üçüncüsüne sık iğne ile bağladım. Bakın. Bir tane örneğimizin üzerine bir tane zincir boşluğunun içine bu şekilde denk geliyor. Ve tüm sıram boyunca bu tığlamayı yaparak tamamlayacağım. 5. zincirime bağladım. Evet arkadaşlarım, bakın şöyle. Evet arkadaşlarım, bakın eteğimizde böyle bu şekilde oldu. Çok tatlı oldu teyzeleri. Şimdi yakayı ve şu sırt kısmının toparlamasını yapacağız. Bakın şuradan arkada şöyle göstereyim, şu kısımdan ipimizi buraya bağlayacağız. Şuradan aradan taktım. Ve ipimi bir kere bağladım. Bu ipi bıraktım burada, götürmeyeceğim orada. Şöyle. Bakın şimdi şu tepe noktalarına şu şekilde bir zincir, tepe noktasına bu şekilde bir zincir, böyle bir zincir, böyle hep bir zincir çekip bir CC yapacağız. Bakın şu, gevşek yapmayın. Şöyle bir görüntü oluşacak. Düz yüzden zikzak bir görüntü oluyor. Bakın şu. Evet, sıramızın sonuna geldiğimizde bakın yakamızda şöyle inci gibi dizildiler. Şimdi bu arkadaki boşluğumuzu yapıp düğme deliklerimizi de ayarlayacağız. Aşağıya doğru inerken bir zincir çektim ve sıkı iğneler çıkartarak devam edeceğim. Her sıradan 2 tane sık iğne çıkartalım. Eğer 2 az gelir, burada bir germe yaparsa aralarda 3 de çıkartabilirsiniz. Bu koparttığımız ipleri, bağladığımız ipleri de arada götürerek kaybedelim. Bak böyle şu ipimi de şu şekilde aldım. İpleri saklamak her zaman için önemli. Şu araya batırdım. Bakın tamamen göz kararı düz bir şekilde gitmesini sağlıyor. Şurada bir boşluğumuz var. Şimdi bakın oraya kadar geleceğim. Şöyle burada 2 tane zincir çekmiştik hatırladığınız gibi. Bakın son bir gala şuradakiyle o zincir olanı birlikte aldım. Bakın zincir olandan batırdım. Sıradakinden aldım ve topladım. Şimdi yukarıya doğru yine ilmeklerimizi çıkartarak ilerleyeceğiz. Burada da iplerimiz var. Bunları da saklamamız gerekiyor. Şöyle. Şimdi bakın ipleri şöyle elimle çektim. Buraya kadar getirdim. Ve ikisini de tığımın içinden aldım. Şimdi arada bunları saklayarak gideceğim. Şöyle gerginliğini de aldım. Ve en son şu başladığım yerden de alarak bakın toparladım. 1 2 zincir çektim. Bakın şöyle düzelttikten sonra
bu iplerimizi kesebiliriz. Şöyle. Burada şimdi düğme deliği yapacağım bakın arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. 2 sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 1, 2, 3. sık iğneme bağladım. İsterseniz bunu düğmenizin büyüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Mesela 5 değil 4, 3 ne kadar minik düğme dikecekseniz. 4 zincire düşürdüm. 1, 2, üçüncüye sık iğne ile bağladım. 3 tane düğme yeri hazırlayacağım. Şöyle bakın. Göz kararı bir tane de buraya 1, 2, 3, 4. 1, 2 atladım. Üçüncüye bir tanesini de en aşağıya yapıp tamamlayacağım. Bakın şöyle 1, 2, 3, 4. Bakın burada ortadaki 2 taneyi toplamıştık ya. Şöyle. Şimdi yine bakın. Aynısını yaptım. İkisini birlikte aldım. Bu tarafa geçtim. İkisini birlikte aldım. Ve yukarıya kadar ilerleyeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de benimle birlikte buraya kadar gelmişsinizdir. Sizlerin değerli ve beğenileri bizim için çok önemli. Videoların izlenmesi sizlerin videonun içinde durma süresine bağlı arkadaşlarım. İnşallah biraz uzun izleyerek siz de videoların önerilmesini ve üste çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bakın arkadaşlarım şöyle göstereyim. Buraya kadar şöyle geldim. Şimdi buradan aşağıya inip bitireceğim. Buraya bir sırada fazladan sık iğne yapmış olacağım. Şimdi tam ortaya yani şuraya kadar ilerleyeceğim. Buraya kadar geldim. Bakın tam ortadayım. Şuraya aldım. Bakın ipimi şöyle geçirdim. Ve biraz uzun kesip ipi çektim. Tekrar buradan içeriye alacağım ve şöyle burada ipimi güzel bir şekilde dış taraftan kötü görünmeyecek bir şekilde saklayacağım. Bakın şöyle bir zincir attım. Bilmeyen arkadaşlarımız için, yedirmeyi bilen arkadaşlarımız zaten biliyor. Bakın şöyle burada kaba bir görüntü oluşmasını engelleyeceğiz. İstediğiniz kadar böyle yedirebilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın burayı. Şu ve bu. Bakın gördünüz mü? Şimdi düğmemizi de buraya diktiğimizde bu da burada şu şekilde olacak. Ve elbisemiz bitmiş olacak teyzeleri. Bütün ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, abone olup benimle kalın.